Hoş geldin. Bugün şöminenin yanına yaklaşacağız ve çok sıradan bir şey yapacağız. Kapının önündeki posta kutusundan bir mektup alacağız. Hepsi bu. Eğer uykun gelirse hikayeyi takip etmen gerekmiyor. İstersen sadece sesi bir örtü gibi üstüne çek ve bırak. Şimdi olduğun yerde rahat et. Yüz kaslarını çok küçük bir hareketle yumuşat. Çeneni dişlerini sıkar gibi değil, sanki arada minicik bir boşluk varmış gibi bırak. Burnundan yavaşça nefes al. Ve nefesi verdiğinde omuzların 1 milim aşağı insin. Bir kez daha nefes al ve ver. Sanki içinden bugün bitti diyormuş gibi. Şimdi dikkatini ellerine getir. Parmaklarının ucuna, avuçlarının içine. Ellerin bir şey tutmuyor bile olsa tutuyormuş gibi bir gevşeme alabilir. Ayakların yere değiyor. Yatağa uzanmışsan çarşafın, battaniyenin temasını fark et. O temasın senden hiçbir şey istemediğini, sadece orada olduğunu fark et. Şimdi hikayeye geçiyoruz ama çok yavaş. Sanki kelimelerin üzerine ince bir sıcaklık yayacağız. Ev sessiz ama tam bir sessizlik değil. Şöminenin içinden ufak çıtırtılar geliyor. Ateşin dili acele etmiyor. Kendi ritmi var. O ritmi duyarken kapıya doğru yürüdüğünü hayal et. Büyük adımlar değil, yumuşak adımlar. Sanki ayakların halının üstünde değil de zamanın üstünde duruyor. Kapının yanında askıda bir hırka var. Onu omzuna alıyorsun. Hırka ağır değil, tam kararında bir ağırlık. Buradayım diyen bir ağırlık. Kapının kilidi bir kez dönüyor. Sesini hiç abartmıyor. Sadece küçük bir klik ve kapı aralanıyor. Gece serin ama sert değil. Dışarıda hava sanki nefesini tutmuş gibi. Bahçenin, sokağın, apartman boşluğunun kendine ait bir sessizliği var. 2 adım, bir adım daha. Ayaklarının altında taşın, ahşabın, zeminin soğukluğu. O soğukluk rahatsız etmiyor. Sadece gece diyor. Posta kutusu kapının hemen yanında. Kapı hafifçe ağır. Elini uzatıp açıyorsun ve içeride ince bir zarf. Zarfın kağıdı pürüzsüz. Parmaklarının ucunda yumuşak bir sürtünme. Üstünde büyük harfler yok. Sanki birisi yazarken bağırmamış, sadece konuşmuş. Zarfı alıyorsun, kapağı yavaşça kapatıyorsun. Kutu tak diye değil, tamam diye kapanıyor. Bir içeri dönüyorsun. Kapı kapanınca şöminenin sesi yeniden belirginleşiyor. Isı sanki seni kapıda karşılıyor. Bir adım, bir adım daha. Şöminenin önünde bir koltuk var. Koltuk seni tanıyor. Oturduğunda bedeninin şeklini hemen kabul ediyor.
Yanında bir battaniye. Battaniyeyi dizlerine çekiyorsun. Kumaşı ağır değil ama sıcaklığın yolu bazen ağırlıktan geçer. Bu battaniye de o yolu biliyor. Zarf elinde. Ateşin ışığı kağıdın kenarlarına küçük gölgeler bırakıyor. Gölgeler kıpır kıpır ama telaşlı değil. Ateş hiçbir şeyi yetiştirmiyor. Zarfı açıyorsun. Çok yavaş. Kağıt ince bir ses çıkarıyor. Bir sayfa kıvrımından ayrılıyor. İçinden tek bir kağıt çıkıyor. Kağıdın üzerinde kısa cümleler var. Uzun bir hikaye değil. Sanki biri senin için az ama yeter demiş. Ve okumaya başlıyorsun. Merhaba. Bu mektubu acil diye yazmadım. Bu mektubu sadece yavaşlamak için yazdım. Eğer şu an dinliyorsan zaten bir şeyi doğru yapıyorsun. Çünkü durdun, çünkü kendine küçük bir alan açtın. Şimdi şöminenin çıtırtısını duy. O sesin senden hiçbir karar istemediğini fark et. Sadece var. Kağıda bakarken ateşin ışığı gözlerini yormuyor. Tam tersine göz kapaklarını ağırlaştırıyor. Sanki ışık göz kapaklarına kapanabilirsin diyor. Mektupta bir satır daha var. Bir an için günün kelimelerini bırak. Yapılacaklar yarın da orada olacak. Ama bu an sadece şimdi var. Şimdi nefes al. Ve nefes verirken omuzlarının içindeki küçük düğümü çöz. Nefes al ve ver. Şöminenin sesini yeniden duyuyorsun. Ateşin içinde minik bir odun parçası yer değiştiriyor. Çok küçük. Ama o küçücük değişim kulağa güvenli geliyor. Mektubun dili sade. Sanki her cümle bir yastık gibi. Ellerini hisset. Parmaklarının ucunu. Avuçlarının içindeki sıcaklığı. Kağıdın serinliğini. Ve sonra kağıdı bırakabileceğini bil. Bu satırları hatırlamak zorunda değilsin. Kağıdı bir an dizlerinin üstüne koyuyorsun. Ateşe bakıyorsun. Ateşten bir şey beklemiyorsun. Ateş de senden bir şey beklemiyor. Sonra mektubu yeniden alıyorsun. Sanki bir cümle daha seni daha da aşağı indirecek. Şimdi göz kapaklarını ağırlaştır. İstersen yarım, istersen tamamen. Bu mektup karanlıkta da okunur. Çünkü aslında kelimeler değil, ritim önemli. Ritim, şöminenin ritmi, nefesin ritmi ve gecenin hiç acele etmeyen ritmi. Mektubun sonuna geldikçe cümleler de kısalıyor. O gün bitti. Şimdi dinlen. Bir yastık kadar yumuşak ol. Bir battaniye kadar tamam. Ateş sönse bile sıcaklık kalır. Sen de bugün sönsen içindeki sıcaklık kalır. Kağıdı yavaşça katlıyorsun. Zarfın içine koyuyorsun. Zarfı kapatmıyorsun bile. Gerek yok. Hiçbir şeyin tamamlanması gerekmiyor. Zarfı yanındaki küçük masaya bırakıyorsun. Elin geri dönerken battaniyeye değiyor. Battaniye seni biraz daha aşağı çekiyor.
Şimdi sadece şömine var ve nefesin. Nefes al ve ver. Eğer hala uyanıksan sorun değil. Sadece şu cümleyi bir kez daha duy. Bugün de. Şöminenin sesi yumuşak bir dalga gibi. Dalga gelir, gider. Gelir ve gider. Ve sen artık dinlemek zorunda değilsin. İyi geceler, tatlı rüyalar.